Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bostan kebabı yapacağım. Bostan patlıcanıyla bostan kebabı yapıyorum. Malzemelerimiz kuru soğan 2 adet, 2 adet kırmızı kapya biber, 2 adet kalın yeşil biber, 4 adet kabukları soyulmuş domates, 5 diş sarımsak, zeytinyağı ile yağlayacağım. Şimdi patlıcanlarımızı temizliyorum. Şöyle bir kesiyorum. Bir altından kesiyorum. Oturması düzgün mü diye kontrol ediyorum. Şurada bir yamukluk var, onu alıyorum. Yine düzgün değil oturması. Şöyle yapıyoruz. Evet, şimdi oturdu. Şunları daha önceden hazırlamıştım. Evet, aynı boy. Şimdi şu şekilde pencereler oluşturacağım. Şuralarını kesmiyorum. Orası çerçeve şeklinde düşmemesi için. Evet, bu şekilde hazır. Bir tane daha hazırlayayım sizin için. Aynı boy olsun, ölçelim. Bir tanesi gitti. Siyahı yok. Yine düzgün oturmadı. Bakalım. Biraz alçak oldu zaten derken. Önemli değil. Pencerelerini yapalım. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Ben hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi zeytinyağıyla yağlıyorum. Bolca yağlıyoruz. Hepsini yağlıyorum bu şekilde. 250 derece fırında pişiriyorum. Patlıcanlarım pişerken ben etini hazırlayacağım. Hepsini bu şekilde yağlıyorum. Şimdi tuz da ekleyeyim üzerlerine biraz.
Şimdi fırına gidiyorlar. Pişince içlerini dolduracağım. Şimdi etini hazırlamaya gidiyorum. 1 fincan zeytinyağı koyuyoruz. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. 600 gram dana eti. Küçük doğran kesme şeker büyüklüğünde etimiz. Sebzelerimiz de kesme şeker büyüklüğünde. Bir tek soğanı küçük doğradım. Biraz ısınsın. Tavamız etimi atacağım. Bir tane atıyorum. Bakalım olmuş mu? Çok kızmamış. Biraz bekleyeceğiz. Evet, şimdi atabilirim. Etimi önce yağda bir lezzetlendireceğim. Zeytinyağında sote yapacağım. Çünkü dana eti olduğu için ön koldan hazırlattım. En yumuşak yerinden. Yağsız et. Kuzu eti de olabilir ama hava çok sıcak olduğu için ben danayı tercih ettim. Kuzu da olur. Evet arkadaşlar, etimiz suyunu saldı. Şimdi çekmesini bekliyoruz. Etimiz suyunu saldı, çekti, yağını da içine aldı, lezzetlendi. Şimdi kuru soğanını ilave ediyoruz. Soğanıyla da lezzetlensin. Bostan kebabımız lezzetli olsun. Biraz soğanın erimesini bekleyeceğim. Soğan erirken sarımsaklarımı atıyorum içine. Sonra baharatlarını vereceğim. Tuzu en son vereceğim ama baharatlarını önden vereceğim. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, karabiber. Baharatlarını sonradan vermiyorum. Et pişecek şimdi sosuyla. İyice baharatları içine çeksin istiyorum. Şimdi 1 su bardağı yakın domates sosu.
Şimdi bir bardakta kaynak su ilave edip 40-45 dakika etimin yumuşamasını bekleyeceğim. Şimdi lezzetlendir, kavurdum. Daha sonra domateslerini ve biberlerini koyacağım. Onların içinde erimesini istemediğim için en son koyacağım. Önce etin yumuşacık pişmesini bekleyeceğim. 45 dakika yaklaşık pişecek. Yalnız önce bir su bardağı kaynak su ilave edeceğim. Üzerine kapatacağım. Altını azaltacağım ateşimin. 45 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Etimiz 50 dakika pişti. Bir tane yedim, yumuşamış. Kuzu eti olsa çok çabuk olur ama dana eti biraz geç pişiyor. Şimdi içerisine kırmızı kapya biberlerimi atıyorum. Fırına da gireceği için çok öldürmüyorum. Sadece çiğ kokusu biberin gitmesi için yarım dakika yeterli. Daha sonra yeşil biberimi atacağım. Tuzunu atmamıştım. Bir tatlı kaşığı tuz. Kekik yakışıyor. Biraz da kekik. Çok fazla değil. Az. Üç tane büyük, 4 tane küçük eşitler. Tavukları soyulmuş domates. Domateslerimi de 1 dakika kavrulmasına izin vereceğim. Ama yok olmasını istemiyorum. Çünkü bostan kebabının içinde parça parça domatesin, biberin görünmesini istiyorum. Evet arkadaşlar, etimiz hazır. Güzel oldu şık. Pişti. Ben biraz 500 gram 600 gram et fazla oldu. Siz 300 gram falan yapın etini. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Patlıcanlarımız gördüğünüz gibi şu şekilde pişti. Patlıcanların içine oymuyoruz kesinlikle. İçine altında kendi pişmiş olduğu patlıcanı kalacak. Şu şekilde bastırıyoruz. Yumuşacık zaten pişmiş gördüğünüz gibi. Lezzeti de o közlenmiş patlıcanla birlikte güzel oluyor. Şimdi etini koyalım. Tabii sıcak, ikisi de fırından çıktığı için. Suyunu alıyorum da et fazla kalsın içinde. Bu şekilde hepsini dolduracağım arkadaşlar.
55 dakika pişirdim eti. Dana eti olduğu için. Bu şekilde hepsini kızardı bakın. Şunların içini tek havayarak göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Yumuşacık. Bu şekilde hazırlayıp içlerini dolduruyorum. Bakın ne kadar güzel. Mis gibi de kokuyor. Patlıcan. Etle birlikte karıştıracağım şimdi. O şekilde dolduruyorum. Et daha fazla girmesi için ben biraz sularını alıyorum. Zaten altında son suyunu koyacağım etin. Ben bu şekilde hepsini hazırlayacağım şimdi. En son size gösteririm. Evet arkadaşlar, bostan kebabımız şimdi hazırlandı. Fırına gidiyor. 10 dakika yeterli şimdi. Çünkü eti de pişti, patlıcan da piştiği için 10 dakika fırında pişecek. Çıkınca serviste görüşürüz. Bostan kebabımız fırından çıktı. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup zil tuşuna basarsanız, beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Evet arkadaşlar, tadım yapıyoruz. Bakar mısınız? Lokum gibi olmuş. Altında patlıcanı. İçini hiç oyup atmadım. Tamamen kendi patlıcanı ile birlikte eti. Şu şekilde patlıcanı alıyoruz etiyle birlikte. Bakar mısınız şu güzelliğe? Biraz etini alıyoruz. Lokum. Bu şekilde afiyet olsun.